Şimdi sizlere tarihin en nostaljik çizgi filmlerinden birine götüreceğim. Dexter'ın Laboratuvarı. Eğer benim gibi 27 ve 28 yaşlarındaysanız Cartoon Network'ün ilk çizgi filmlerinden biri olan Dexter'ın Laboratuvarı'nı izlemişsindir. Bu çizgi film öyle sıradan bir çizgi film değil. Powerpuff Girls, Samurai Jack ve Hotel Transylvania gibi ve özellikle de Primal gibi bir yapımın yapımcısı olan Genndy Tartakovsky tarafından yapılmıştır. Ve en önemlisi Cartoon Network'ü yükselten çizgi filmlerden bir tanesidir. Bu videoda ise sizlere Dexter'ın kim olduğuna, baştan sona hikayesine, anne babasının aslında bir gerçek insan olmadığı, aslında bir robot olduğuna, neden Cartoon Network'ten kaldırıldığına dair bilgileri vereceğim. Eğer sen de nostalji tufanına katılmak istiyorsan bu videoya devam et. Ve şöyle küçük bir parantez açmak istiyorum. Eğer Dexter'ın Laboratuvarını izlemiş bireylerdensen, yani o kadar yaşlıysan, Dexter'daki en çok sevdiğin repliği veya bölümü yazabilirsin ve neden sevdiğini de yorumlara yazmayı unutma. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 1997 yıllarında Dexter'ın Laboratuvarı Cartoon Network'te yayınlanmaya başladı ve Powerpuff Girls, Primal, Samurai Jack, Hotel Transylvania gibi yapımlarını üstlenen Genndy Tartakovsky'nin imzasıyla. Eğer bu yapımları biliyorsanız zaten Dexter'ın Laboratuvarını bilmeme imkanınız yok ama bilmiyorsanız da bu 4-5 çizgi filmin yapımcısı bu adam. İnanılmaz işler yapar ve neredeyse Cartoon Network'ü ayakta tutan insanlardan bir tanesiydi. Ve şöyle bir bilgi daha vereyim. Dexter'ın Laboratuvarı Cartoon Network'ün ilk çizgi filmlerinden bir tanesi. Cartoon Network'te yayınlanmaya başladıktan sonra Dexter'ın Laboratuvarı büyük ilgi görmüştü. Çünkü küçük, böyle boyu kısa, turuncu saçlı bir süper zeki bir adamın kendine ait bir laboratuvarı var. Ailesi kendi halinde takılan anne ve baba var. Bu arada isimleri yok. Anne anne, baba baba. Bir de bunun aptal mı aptal kız kardeşi var. Adı da Didi. Bu arada benim çocukluğumda en sinir olduğum karakterlerden bir tanesidir. Dün izledim hatta, bakın. Yine onun salaklıkları benim aklıma geldi ama birçok kez Dexter'ı büyük ölümlerden kurtarmıştır. Tabi bu videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım bir şey ama şu an için önemli olan bu çizgi filmin karakterlerine odaklanmakta fayda var. Bir de bunun baş düşmanı var. Mandark. Kendisi kadar zeki, hatta kendisi kadar değil de yani belki ondan da bazen zeki olduğu durumlar vardır. Onun baş düşmanı, kendine ait bir laboratuvarı var ve en önemlisi ise Dexter'ın kardeşi olan Didi'ye aşık. Her bir bölüm kendinden alakasız bir şekilde farklı boyutlarda, farklı zaman dilimlerinde geçer ve bir önceki bölüme kıyasla hiçbir zaman bir değişiklik olmaz. Yani karakterler önceki bölümlerde yaşanmış olayları bir sonraki bölüme aktarmaz ve herhangi bir şey öğrenmezler. Yani spontane gelişen bölümler diye söyleyebilirim. Dexter'ın Laboratuvarı'nın ilk bölümü tamamıyla kendi icat ettiği bir portalla başlamakta. Buradaki portalın içerisinden çıkan canavarla beraber Dexter'ın ölümüyle sonuçlanır ve Dexter kendini kurtarabilmek için de Didi'den yardım ister. Fakat Didi bir o kadar aptal ama Dexter de o kadar zeki olduğundan dolayı zamanda geriye gitmiş olan Didi Dexter dinlemez ve tekrardan o uzaylı yaratığın kollarına düşer. Hikayesel anlamda Dexter'da anlatılacak çok fazla bir şey olmadığından dolayı genel anlamda teoriler üzerinden ilerleyeceğiz. Bu noktada sizlere söyleyebilirim ki Dexter'daki en çok sevdiğim bölüm ve hikayesel olarak şu bölümdür. Kendinin çocukluğa gittiği ve bir kaza sonucu laboratuvarın derinliklerine ulaştıktan sonra geçmişine ait bilgiler edindiğimiz bu bölümdür. Dexter'ın en çok sevdiğim ve hikayesine dair bölümü yapmış olduğu süper hızlı bir icadın yanlışlıkla bir kaza sonucu laboratuvarının unutulmuş köşelerine gitmesiyle başlıyor. Daha bebeklik zamanlarında zeki olan Dexter, bizim çocukken yapmış olduğumuz ampul, anahtar ve pil üçlüsünden yola çıkarak yapmış olduğu bir icattı. Ve akabinde Dexter'ın arka planına dair baktığımızda şunu anlıyoruz. O unutmuş olduğu ve geliştirdiği her noktada laboratuvarını daha çok genişletiyor ama bunun yanında yapmış olduğu bütün icatları bir köşeye fırlatıyor. Onun için değersiz hale geliyor. Aynı laboratuvarındaki bu kısım gibi unutulmuş robotlar ve akabinde unutulmuş icatlarla dolu. Bu bölümde ise Dexter'ı o unutmuş olduğu icatlar öldürmeye çalışıyor. Çünkü unutulmuş icatların intikamı olan bu bölümde Dexter'ı tabii ki de Didi kurtarıyor. Benim için şahsi olarak bu unutulmaz bölümlerden bir tanesi. Çünkü benim için çok özel bir yeri var ve çocukluk zamanında sırf Dexter yüzünden böyle bütün evdeki saatleri, bir şeyleri, telefonları falan sökmüşlüğüm vardır. Ve bu yüzden de bir tane telefonu, o zaman için düşünün 20 yıl öncesi, antenli bir tane Philips telefonum vardı şu kadar. Görselini de buraya koyarım. Ve onun içini söküp araştırma yapmaya çalışmıştım bir şeyler öğrenebilmek için. Ve tabii toplayamadım, telefon bozuldu yani. Neyse.
Tabi Dexter bir noktadan sonra Cartoon Network'ten kaldırılıyor. Çünkü bunun sebebi Genndy Tartakovsky'nin 1. sezondan sonra artık Dexter'ın laboratuvarını yapmak istememesi ve akabinde bazı Cartoon Network'le olan çıkar ilişkisinin sağlanmaması nedeniyle Dexter'ın laboratuvarını bırakıyor ve akabinde bunun sonucunda farklı bir yapımcı bu çizgi filmi üstleniyor. Zaten 1. sezondan sonra, hatta 2'yi de yapmıştır ama çok fazla emeği yoktur bu konuda. 3 ve 4'te özellikle insanlar nefret ediyor ve böylelikle maalesef ki rafa kaldırılıyor ve akabinde Cartoon Network'ten de çıkıyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Arka plan hikayesine baktığımızda Dexter'ın laboratuvarı, Samurai Jack veya diğer Powerpuff Girls gibi çizgi filmlere baktığımızda izlenebilmesinin yanında figürlerinin satması çok büyük önem arz ediyor. Cartoon Network'ün şu an için bazı kısımlarında özellikle paralı çizgi filmler üretmesinin temel sebebi de bu. Evet, bir noktada figür satmak çok zor olabiliyor ancak böylelikle paralı video, daha doğrusu paralı bölüm satarak bu geliri elde edebiliyor. Ama diğer Gumball'daki gibi veya diğer çizgi filmlerdeki gibi, özellikle de Ben 10 bu konuda çok iyi bir örnektir. Figür ve yan aksesuarları satarak büyük derecede gelir elde edebiliyor. Dexter'ın laboratuvarında herhangi bir şekilde figür satılamayacağı için bu nedenle de projenin gelir kaynağının az olduğundan dolayı Cartoon Network'teki ömrü kısa olmuştur. Teorilere baktığımızda ise Dexter'ın laboratuvarı, Dexter'ın genel olarak aslında zihnindeki bazı yapısal problemlerden dolayı çıktığı söylenmekte. Yani aslında laboratuvarı onun içsel zihnindeki psikolojik problemler ve sürekli olarak bir şeylerle meşgul olması, onun asosyal bir varlık olmasından kaynaklı dışarıya yönelik bir vurumu olarak lanse edilmiştir. Bu noktada Didi ise aslında Dexter'dan zeki olduğuna dair teoriler de var. Çünkü sürekli olarak projelerini sabote etmesi ve özellikle bazı noktalarda Dexter'ı kurtarması onun aslında ondan zeki olduğunu fakat salak taklidi yaptığına dair bir rivayet de var. Bunun yanında annenin anne, babanın da baba olarak isimlendirilmesi, annenin sürekli olarak temizlik yapması, babanın ise sürekli olarak çalışması aslında onların bir robot olduğunu ve anne babasını Dexter'ın laboratuvarındaki bir deneyden kaynaklı kaybettiğine dair bir rivayet var. Ve bunun akabinde Dexter bu zeki gelişmiş beynini kullanarak anne ve babasını klonlamıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Özellikle bir bölümünde annesinin hasta olduğu zaman ama anneler hasta olmaz, anneler hastalara bakar diye bir cümle vardır. Bu noktada bu teorinin gerçekliğine dair bir kanıt olmuş durumda. Yani aslında anne ve babası orijinal değil, tamamıyla bir kaza sonucu kaybettikten sonra robota dönüştürülmüş halidir. Bunun yanında bir diğer bilgi daha, Didi aslında Dexter'ın psikolojik altyapısındaki onun farklı bir yansıma halidir. Yani dışarıya dönelik o Didi'nin salak hareketleri ama eğlenceli oluşu, sosyal oluşu ve arkadaşlarının oluşu, onun aslında gerçekte olmak istediği kişi fakat bunu yapamamasından dolayı süper zekasına kendini vurduğunun bir işaretidir. Tabii ki de bu noktada çok fazla spekülasyon var ama 21 yıllık bir diziden de aslında çok da fazla bir şey çıkartmak namümkündür. Senin en çok Cartoon Network'te beğendiğin çizgi film hangisiydi? Dexter'ın hangi bölümünü biliyorsun? Ve en önemlisi, eğer Dexter izlediysen de Dexter'ı izleyip izlemediğini yorumlara belirtebilirsin. Eğer buraya kadar izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için ise Discord sunucuma gelebilirsin. Ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.